Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli çok güzel bir 5 yaş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde lacivert, krem ve kırmızı olmak üzere 3 tane patiklik ip kullandım. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Çiçeklerimde böyle farklı bir yöntem uyguladım. Dolama değil hanımlar. Bu şekilde dolama yöntemiyle yapmadım. Farklı bir yöntem uyguladım. Patiğimiz böyle. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Rengi de çok yakıştı. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hanımlar, ben patiğime her zaman olduğu gibi burun tarafından başladım. 12 ilmek olarak. Bu şekilde ipimin ucundan minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 adet ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu, bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atacağım. 12. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde ters taraftayız. İkinci şişimi alıyorum. Örmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Hepsini sırasıyla ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime çıkaracağım hanımlar. Çünkü 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi hemen bu kenarımızdan çıkarıyorum hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Beceremedim çıkarmayı. İp koyu renk olunca ben de biraz gözüm zor alıyor. Evet, ilk ilmeğimi çıkarttım. Ardından ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerleri biraz sık olduğu için hanımlar tığ ile daha rahat ilmek çıkartabileceğim çünkü. Bakın ikinci ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. Patik burnumuz sağlam olsun diye. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Şişimde 4 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkarttım. 5. Bir daha çıkartıyorum. 6. Şişimde 6 adet ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Gidiyorum, bir ilmek daha çıkarttım. Şu ikinci ilmeğim oldu. Bakın hanımlar 4. şişimde 2 ilmeğim oldu. Devam ediyorum yine. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. ilmeğim. Bu şekilde. 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi bir sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. Boşalan şişimizle sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. Bu ilk başta bu şişler gözünüzde karışık gibi görünebilir hanımlar. Fakat bir iki sıra böyle ördükten sonra ve de ilmek sayıları artıyor. Böylece bu karışık görüntü ortadan kalkıyor. Şişler yerli yerine oturuyor. İkinci şişimi de ördüm. Üçüncüye geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak sırasıyla örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde. Bir sırayı tamamladık hanımlar.
Şimdi geldik artırma işlemine. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. Burada hanımlar ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Kenardan 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayısı da eşit olmalı. Geldik ikinci şişimize. Şöyle baktığımız anda kenar burada da sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğimin altında hemen şurada bir ilmeğim var. Koyu renk olduğu için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Net görünmüyor. Buradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar kenar hemen sol tarafa düşüyor kenardan. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Başlangıç yerine geldik. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani hanımlar bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Ardından bir sırayı tamamlamış olacağız. Evet hanımlar bir sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi hanımlar yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim de yine düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına bakın. Alttan şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Burada da yine 8 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım ve modelimi kurdum. Büyük yapmak isteyen varsa 15 ilmek, 15'er ilmek yapabilir şişlere ya da 13'er ilmek de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım. Gelelim sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi krem ipimize geçiş yapacağız. Şöyle krem ipimi alıyorum. Krem ipimle devam edeceğim. İlmeklerimi bu aşamada tamamen krem ipim ile öreceğim hanımlar. Bu şekilde hepsini krem ile örüyorum. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra da krem ipimin ucunu lacivert ipime bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum.
ilmeklerimizi hanımlar tamamen krem ipimiz ile öreceğiz. Bu aşamada hanımlar bu lacivert ipimizi de keseceğiz. Şöyle ki bakın buradaki çiçeklerimizin ortasındaki bu tomurcuklarımızı yapabilmek için keseceğiz. Böyle çok kısa bakın şöyle bir 30-40 santim kadar bırakıp ipimi kesiyorum. Yine aynı miktarda hanımlar 3 tane daha keseceğim. Toplamda 4 tane çiçeğimiz vardı. Aynı miktarda şöyle 3 tane daha bırakıp keseceğim hanımlar. Bakın şu ikinci ipim oldu. Böyle hemen gözünüzün önünde keseyim. Şu üçüncü ipim oldu. Şu da dördüncü. Bu şekilde hanımlar 4 tane kestim. Aynı şekilde hanımlar 4 tane de kırmızı kesmemiz gerekiyor. Ortalama hanımlar 1'er metre kadar kırmızı ipimizi keselim ya da siz hangi renk yapacaksanız o boylarda iplerinizi kesin. Çünkü bu tomurcuklarımızı yapmak için 4 ayrı kırmızı ip kullanacağız. Bu aşamada ilmeklerimizi tamamen krem ipimizle öreceğiz çiçeklerimizden önce. Bu şekilde hepsini düz öreceğiz. Hanımlar şimdi 4 çişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 sıra derken bir kere öreceğiz. Bir daha dolanacağız. Bir kere daha dolanacağız. Toplamda 3 kere dolanmamız gerekiyor 4 çişimizi. Bu şekilde 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi çiçeklerimize başlayacağız. Sırasıyla kırmızı iplerimi ekleyeceğim bu sıramızda. Şöyle ilk kırmızı ipimi aldım hanımlar. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Her şişe 15'er ilmek yaptıysanız ilk 3 ilmeğinizi krem ipinizle örmeniz gerekiyor. 13 ilmek olarak yaptıysanız da 1 ilmek örüp başlamanız gerekiyor. Ben öncelikle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından çiçeğimi yapacağım hanımlar. Kırmızı ipimi şöyle alıyorum. Hanımlar dolama işlemi değil. Yapacağımız işlem şu. Bakın öndeki 2 ilmeğimin ortasından şöyle şişim ile giriyorum. Buradan kırmızı ipim ile böyle bir adet ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Ardından buradan çıkarttığım kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle bir ilmek olacak şekilde böyle örüyorum. Sonra bu 2 ilmeğimi önündeki krem ilmek ve kırmızı ilmeğimi krem ipimle ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. İlk tomurcuğumuzu yaptık hanımlar. Şimdi arada bir ilmeğim var. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi çiçeğimiz böyle 2 tane kırmızıdan oluşuyor. Yeniden kırmızı ipimle aynı işlemi yapacağım. Bakın kırmızı ipim ile öndeki 2 ilmeğin aradan şöyle girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım kırmızı ilmeğimi kırmızı ipim ile örüyorum. Ardından hemen önündeki krem ilmekle ikisini birlikte krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde krem ipim ile ikisini ördüm. İlk çiçeğimizi yaptık böylece. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Şimdi ikinci kırmızı ipimi de hemen şöyle hazırlıyorum yanıma. Çünkü ikinci çiçeğimizi yapacağız. 4 çiçeğimiz için de 4 ayrı ip ekleyeceğiz. Aynı iple devam etmiyor hanımlar. Patiğimizin tabanında desen olmadığı için ipleri her defasında kesmek zorunda kalırız. Bu nedenle 4 ayrı ipimiz var. İp sayıları da sizleri korkutmasın. Hani ip boyları kısa olduğu için çekince geliyor. Karışıklık, dolaşma falan olmuyor. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimin aradan şişimle girip kırmızı ipimle şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Sonrasında hanımlar buradan çıkarttığım kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle bir tane şöyle örüyorum. Sonrasında önündeki krem ilmekle bu kırmızı ilmeğimi alıyorum. Krem ipimle öreceğim. Tomurcuklarımızı böyle oluşturuyoruz. Bu şekilde. Hemen yanına bir ilmek krem ipimle düz ördüm. Tekrardan bir tane daha kırmızı ipimle aynı tomurcuğumu yapacağım. Bakın öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Kırmızı ipimle bir ilmek çıkarttım. Bu kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle şöyle bir tane örüyorum. Ardından bu kırmızı ilmek ile hemen solundaki krem ilmek ikisini birlikte keserek örüyorum. İkinci çiçeğimizde hanımlar bakın böylece tamamladık. Şimdi arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Şimdi de hanımlar 3. kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle. Bu 3. ipim ile 3. çiçeğimi başlatacağım yeniden. Bakın öndeki 2 ilmeğimin aradan girerek kırmızı ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Sonrasında hanımlar buradan çıkarttığım kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle öreceğim. Şöyle kırmızı ipimle örüyorum. Ardından bu önündeki krem ile kırmızı ilmeğin ikisini birden krem ipimle örüyorum. Tomurcuklarımız böyle yapılıyor. Arada bir tane düz ilmeğim var. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimin araya girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Bu kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum ve önündeki krem ilmekle kırmızı ilmeğimi krem ipimle örerek topluyorum.
Üçüncü çiçeğimiz de bitti. Arada yine 4 ilmek var. Şu 3, şu da 4. Şimdi de hanımlar dördüncü çiçeğim için dördüncü ipimi ekleyeceğim. Birer metre kadar dediğim gibi kırmızı ip kesmiştim. Devam ediyorum. 2 ilmeğin aradan girerek şöyle bir adet ilmek çıkarttım kırmızı ipim ile. Sonrasında buradan çıkarttığım bu kırmızı ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Ardından bu kırmızı ilmek ile hemen solundaki önündeki krem ilmek ikisini birlikte örüyorum hanımlar. Arada bir tane krem ilmeğim var. Hemen buraya bir tane daha bu tomurcuk işlemini yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek kırmızı ipim ile bir ilmek çıkarttım. Bu kırmızı ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu öndeki 2 ilmeğimi ikisini birlikte krem ile düz örerek böyle topluyorum ikisini. Bu şekilde kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Çiçeğimizdeki ilk sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanında herhangi bir model, işlem, detay hiçbir şey yok. Burada ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geldik hanımlar ön yüze. Bu aşamada bir önceki sırada tomurcuklarımızı yapmıştık hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Bir sıra tomurcuk modelimizi yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir önceki sırada çiçek kurulumu yaptığım için bu sıramda bütün ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Hepsini gördüğünüz gibi düz olarak örüyorum hanımlar. Gayet zevkli, kolay da bir model. Eliniz alışınca tomurcukları da gayet rahat yapıyorsunuz. Evet, geldik patiğimizin yine tabanına. Tekrardan tabanımızda yine hiçbir işlem yok. Buradaki ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. Bu şekilde devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Diğer şişime geçtim hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabanımız düz örülüyor çünkü. Tabanımızı bitirdik. Geldik ön yüze. Şimdi lacivert iplerimizi de kullanacağız. İplerimi de hazırladım bu sıramızda. Çiçeğimiz toplamda 3 sırada yapılıyor. İlk sırasını yapmıştık. Şimdi ikinci sırasına başlayacağız. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Şu alttaki birinci çiçeği yapmış olduğum ipimi şöyle alıyorum. Bakın çekince hemen geliyor. Buradan yine kırmızı ipimle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi kırmızı ipimle bir kere örüp ardından da önündeki krem ilmekle kırmızı ilmeği krem ipimle topluyorum. Bu şekilde. Arada bir ilmek düz var. Bunu örüyorum. Tam ortaya bir ilmek lacivert tomurcuk yapacağım. Alttan şu lacivert ipimizi bırakmıştık burada. Alttan bu lacivert ipimi aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimin arasından lacivert ipim ile bir ilmek çıkarttım. İlmeğimi örüyorum bir kere lacivert ipim ile. Ardından önündeki krem ile bu lacivert ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Ve hemen buraya da bakın öndeki 2 ilmeğimin arasından girip yine aynı kırmızı ipimi getirip bir adet tomurcuk da buraya yapıyorum. Yine kırmızı ipimle bu ilmeğimi ördüm. Hemen önündeki krem ile birlikte kırmızı ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında bu defa 2 ilmeğimiz var. 1, 2. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimin aradan yine giriyorum. İkinci çiçeği yaptım. Kırmızı ipimi aldım. 2 ilmeğin arasından kırmızı ipimle ilmek çıkarttım. Bir ilmek örüyorum kırmızı ipim ile ve önündeki krem ile kırmızı ikisini birlikte keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tam bu ortaya hanımlar yine ikinci lacivert ipimi alacağım. Tomurcuğumu yapmak için. Bu iplerimizin ucunda sıkılayacağız arkaya hanımlar. Onu da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Bu şekilde. Bu lacivert ilmeğimi lacivert ipimle bir tane örüyorum. Ardından önündeki krem ile birlikte ikisini örüyorum. Krem ipimle örüyorum. Tomurcuk ilmeklerimizi renkli krem ipimizle örüyoruz. Bu şekilde. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Ve buraya bir tane daha kırmızı ipimle tomurcuğumu yapacağım. Kırmızı ipimi alıyorum. Yine tomurcuğumu yapıyorum. 2 ilmeğin arasından
kırmızı ipim ile ilmeğimi çıkarttım. Hemen önündeki krem ilmekle kırmızı ilmeğin ikisini bir keserek örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık hanımlar. Arada 2 ilmeğim var. 1. İkinci çiçeğime geçtim. 2. Şimdi de üçüncü çiçeğimizi yapacağız buradaki. Yine öndeki 2 ilmeğimin aradan giriyorum. Üçüncü çiçeğimi yaptığım kırmızı ipimi aldım. Buradan kırmızı ipim ile bir adet ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi kırmızı ipim ile şöyle bir kere örüyorum. Ardından önündeki krem ile bu kırmızıyı ikisini bir keserek örüyorum. Yanında bir ilmek düz var. Tam ortaya hanımlar böyle 2 ilmeğin arasından girdim. İlmek çıkartacağım şimdi lacivert ile. Tomurcuğumu yapıyorum, orta tomurcuğumu. Lacivert ipim ile bir adet ilmek çıkarttım. Sonra bu ilmeğimi hanımlar yine lacivert ipimle örüyorum. Ardından bu 2 ilmeği krem ipimle birlikte örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu ördüm. Tekrardan şöyle ipleri de düzeltelim. Öndeki 2 ilmeğimin arasından girip yine aynı kırmızı ipim ile şu ipimi alıyorum. Tomurcuk yapıyorum. İkisini birlikte krem ipimle örüyorum. Üçüncü çiçeğimizi de böylece tamamladık hanımlar. Model arasında 2 ilmeğimiz vardı. 1, 2. İkisini ördüm. Dördüncü çiçeğimize başlıyoruz şimdi. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Kırmızı ipimle buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şöyle. Sonrasında bu ilmeğimi kırmızı ipimle bir kere örüyorum. Ve bu 2 ilmeği bakın öndeki krem ilmekle birlikte ikisini krem ipimle keserek örüyorum. Yanında bir ilmek düz var. Bunu ördüm. Şimdi hanımlar ortaya tomurcuğumuzu yapacağız. Sonuncu lacivert ipimi de alıyorum. Buraya lacivert ipimle tam ortaya tomurcuk yapacağım şimdi. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girerek lacivert ipimle bir ilmek çıkarttım. Şöyle ipimi şöyle alıyorum, yaklaştırıyorum. Sonra bu ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Buradan çıkarttım lacivert ilmeğimi lacivert ipim ile düz ördüm bir kere. Sonra bu 2 ilmeği önündeki krem ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Ardından hemen buraya yine kırmızı ipimle tomurcuğumu yapacağım. Şu alttan kırmızı ipimi yine alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin arasından geçirdim. Kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle bir kere örüyorum ve sonra da hemen önündeki krem iple kırmızı ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan bir ilmeğimi de düz ördüm. Çiçeğimizin ikinci sırası da böyleydi hanımlar. Tekrardan geldik patiğimizin tabanına. Tabanımızı yine düz olarak örüyoruz. Tabanımızda hiçbir işlem yok. İlmekler düz örülüyor. Yeniden tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yine patiğimizin ön yüzündeyiz hanımlar. Bir önceki sırada tomurcuklu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi yine düz öreceğiz. Tomurcuklu modelimizden sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Çiçeğimiz toplamda 3 sıra tomurcuk yapılarak oluşuyordu. İlk 2 sırasını yaptık. Son bir sıramız kaldı. Bir diğer sırada çiçeğimizin sonuncu sırasını da yapacağız birlikte. Evet, ilmeklerimi düz ördüm. Tabanımıza geldik yine. Tekrardan tabanımızda hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz patiğimizin tabanında. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Geldik yine ön yüze. Hanımlar bu defa çiçeğimizin 3. sırasını yapacağız. 3. sıra. 3. sırayı ilk sırayla aynı şekilde yapacağız. Yani ilk 2 ilmeğimi öreceğim çiçeğimin 3. sırasında. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimin aradan şişimle girerek ilk çiçeğimi yaptığım ipimi alıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Aradan şöyle kırmızı ipimle bir ilmek çıkarttım. Yine kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi birlikte
krem ipimle ördüm. Arada bir tane ilmeğim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin arasına girdim. Yine kırmızı ipimle buradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum ve hemen solundaki krem ilmek ile kırmızıyı krem ipimle örerek topluyorum. Bakın hanımlar, ilk çiçeğimizi yaptık. Arada 4 ilmek var. 1, 2, 3, 4. Şimdi de ikinci çiçeğimizi yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Kırmızı ipim ile buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Bu kırmızı ilmeğimi örüyorum. Ardından bu kırmızı ilmek ile önündeki krem, ikisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar, arada bir tane kremim var. Ördüm. Yeniden öndeki 2 ilmeğin araya girip ikinci tomurcuğumu yapacağım. Kırmızı ipimle ilmek çıkarttım. Kırmızı ilmeğimi kırmızı ipimle bir kere örüyorum ve ardından bu kırmızı ile önündeki krem, ikisini birlikte keserek örüyorum. Krem ipimle keserek ördüm. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2. Bu şekilde devam ediyorum ikinci şişimden. Şu 3. ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Tekrar 3. çiçeğimizi yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimin aradan giriyorum. Kırmızı ipimle buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Kırmızı ilmeğimi düz örüyorum. Ardından da öndeki bu 2 ilmeği krem ipimle keserek örüyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Bunu krem ipimle ördüm. İkinci tomurcuğumu yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Çiçeğimizin hepi topu yapılışı bu kadar. Çok şık, çok güzel duruyor bu tarz çiçekler. Evet, üçüncü çiçeğimizi de bitirdik. Arada yine 4 kremim var. 3, 4. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Şöyle kırmızı ipim ile 4. çiçeğimi yaptım. Kırmızı ipimi aldım. Yine buraya tomurcuğumu yapıyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. Buradan hanımlar şöyle kırmızı ipimle bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen önünde de krem ilmeğim vardı. Krem ilmeğimi de şöyle bir kaçırmadan alayım. Sonrasında bu kırmızı ilmeğim ile önündeki krem ilmeğim, ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Böylece hanımlar çiçeğimizi tamamladık. Bu aşamada arkadaki ipleri nasıl gizleyeceğimizi hemen göstereyim. Arkası şimdi böyle karışık gibi durduğuna bakmayın hanımlar. İpler gizlenince, ördükçe bu ipler zaten gidecek, toplanacak. Bakın iplerimi ben şöyle gizledim. Bakın kırmızı ipimin ucu vardı. Bu arka ilmek arasından şöyle girerek bakın ilmek çıkartıyorum. Böyle hanımlar zincir yöntemiyle bakın bunu buraya düğümle sıkıştırıyorum. Sonrasında bu iplerimizin ucunu hanımlar bu arka bölüme ilmek aralarından geçirerek, iplerin aralarından geçirerek bu şekilde gizliyoruz hanımlar. İpleri böyle gizleyince patiğimizin arkası daha değerli toplu görünüyor. Bu lacivert ipuçlarını, kırmızı ipuçlarını tamamen bu şekilde gizleyeceğiz. Bir tanesini yaparak sizlere gösterdim. Şimdi tekrardan patiğimizi bitirmiştik. İp gizleme olayını da gösterdim. Modelimizi bitirmiştik. Şimdi yeniden tabandayız. Bu aşamada hanımlar yine tabanımızdaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Tabanımızı ördük hanımlar. Yeniden ön yüze geldik. İlk çiçeğimiz bitmişti hanımlar. Bu aşamada ilmeklerimizi yine tamamen düz öreceğiz hanımlar. Bakın ilmeklerimizi tamamen yine düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar bu çiçeklerimizin arasında toplamda ben 3 sıra düz ördüm. Sonra diğer çiçeği başlattım. Şimdi 4 çiçimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 kez dolanacağız hanımlar. 3 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Sonra ikinci çiçeklerimizin başlangıcını birlikte yapalım. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Şimdi ikinci çiçeklerimizi yapacağız. İlk çiçeklerimizi nasıl yaptıysak İkinci çiçekleri de aynı sayılarla, aynı hizada, aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye ilk kurulumunu yine sizlere kısaca anlatacağım. İlk çiçeğimizi yaparken 2 ilmek düz örmüştüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimin aradan şişimle girip kırmızı ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Yine tomurcuklarımıza devam ediyoruz. Tomurcuk kırmızı ilmeğimi yine kırmızı ipimle ördüm.
Ardından bu kırmızı ilmeğim ile önündeki krem ilmeği, ikisini birlikte krem ipimle örüyorum. Arada bir ilmeğimiz var. Hemen yanına bir tane daha tomurcuk yapmıştık. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Yapılacak başka bir işlem detay yok. Bu şekilde bakın tomurcuğumu yine yaptım. Çiçek aralarında 4 ilmeğimiz vardı. Şu 3, şu da 4. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan giriyorum. İkinci çiçeğimi yaptım. Kırmızı ipimle buradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Ardından hemen önündeki krem ilmek ile kırmızı ikisini birlikte keserek örüyorum. Arada bir ilmek düz var. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Bir adet ilmek çıkartıyorum kırmızı ipim ile. Şu kırmızı ilmeğimi kırmızı ipim ile bir kere ördüm ve ardından krem ipim ile kırmızı ile önündeki kremi topladım. Arada yine 4 ilmek. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. İkinci çiçeklerimizle ilk çiçeklerimizle aynı şekilde kuruyoruz. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ikinci ve üçüncü çiçeklerimizi yaparken de ilk çiçeklerimizi yaptığımız videonun bölümüne gelerek izleyerek aynı şekilde diğer iki çiçeği de yapabilirsiniz. Bu aşamada hanımlar ikinci çiçeklerimizle bittikten sonra yine 4 çimsek ilmeklerimizde 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Sonra üçüncü çiçeklerimizi başlatacağız. Hanımlar üçüncü çiçeğimiz bittikten sonra da 4 çimizdeki ilmeklerimizi sadece bir sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Sonra birlikte ana renk ipimiz olan laciverte geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada 3. çiçeğim bittikten sonra 4 çimdeki ilmeklerimi de bir sıra krem ipimle düz ördüm. İplerimi de hanımlar kestim, iç tarafa sizlere videonun başında gösterdiğim gibi gizledim. Patiğimin içi dışı tertemiz göründü böylece. Bu aşamada artık lacivert ipime geçeceğim hanımlar. Lacivert ipimi patiğime ekleyeceğim. İlmeklerimi bu sıramızda lacivert ipim ile düz olarak öreceğim. Şöyle hemen 2 ilmek ördükten sonra lacivert ipimin ucunu krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. İlmeklerimin tamamını lacivert ile öreceğim. Artık hanımlar krem ipimizi kesip bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık lacivert ipimizi kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi 4 çimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani bir kere öreceğiz 4 çimizi, bir daha öreceğiz, bir daha öreceğiz, toplam 3 olacak. 3 sıra boyunca lacivert ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi lacivert ipimle ördüm. Krem ipimi de kestim. Bakın buraya sıkıca bağladım. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Ön yüzdeyiz. Son bir ilmeğimiz kalana kadar ilk şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Yani şişimizde 14 ilmeğimiz vardı. İlk 13 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebim şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. En önemlisi de bu. Şimdi patiğimizin kenarlarına geçmiş bulunmaktayız. Hanımlar, ben bu patiğimin yanlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa olduğu için düz öreceğim. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6 ve 7. 7 tane kenar haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzde de ters örgü öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Ardından arka yüzde olacağız. İlmeklerimizi arka yüzde ters öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Son 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim haroşa olacak. Yine bunları da düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar
Bu şekilde örmüş olduk hanımlar. Bilek ayrımına kadar geliyoruz ve yapacağımız işlem şu, geri döneceğiz artık. Patiğimizin arkası böyle olacak. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Ben sonuç ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi burada örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek düz öreceğim. Çünkü kenarda 7 ilmek haroşam var. Kenar ilmeğim 1, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buraya 7 ilmek düz ördüm. Haroşa oluştu ön yüze. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum hanımlar. Arka yüzde ters örgü örüyorum çünkü. Bu şekilde. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Diğer şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Bilek ayrımına kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bilek ayrımından sonra tekrar geri döneceğiz. Ön yüze tekrardan ilmeklerimizi öreceğiz. Bir diğer şişime geldim. Bu sonuncu şişim oluyor hanımlar. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bilek bölümündeki 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bu kenarda haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Haroşalarını ters örenler buraları ters olarak örmeye devam edebilirler. Tekrardan bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra bakın yine geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi bu defa düz öreceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Patiğimizin arkasında başka gösterilecek model, detay hiçbir şey yok. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki yetişer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Bu aşamada hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümüne buraya 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 16 sıra tam geldi. Sizler bu aşamada lütfen patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Ölçün. Ayağınıza ölçerek yapın. Ben 16 yaptım. Belki siz 18 yapacaksınız. Belki 19, belki 15, belki 14. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası, ipinin inceliği, kalınlığı hepsi patiğin boyutunu etkileyebilir. Bu nedenle ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayıp gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol taraftaki şişime, yani buraya 24 adet ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerinin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Öncelikle 7 ilmek haroşamı haroşa olarak düz olarak örüyorum. Sonrasında ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Yapacağımız işlem şimdi şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Yani öncelikle ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 7 ilmek haroşamı düz olarak ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki 2 ilmeği alıp ikisini keserek örüyorum. 23 ilmeğimi ördüm. 24. de kesim yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine kesimimizi yaptık. Kesimden sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini böyle yapıyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor bu. Bir de tek taraflı bir kesim. Hem sağ hem de sol ayaktaki patiğimizin kesimi de aynı yönde oluyor. Bazen yorumlar geliyor, soruluyor. Hani buradan bir cevap vermiş olayım buna da. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ilk ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki 2 ilmeğimizi topluyoruz. Patimizin arkasında belli belirsiz oluyor. Çok düzgün duruyor. Yani sizler bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben burada kendi sevdiğim, beğendiğim yöntemi uyguluyorum. Diğer türlü her iki tarafta da iz oluyor. Yani ben çok o tarz topuklardan açıkçası hoşlanmıyorum. Bu nedenle topuğumu devamlı olarak bu şekilde kesiyorum. İlmeklerimizin tamamını aynı şekilde keseceğiz hanımlar. Bu şekilde ikinci ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden bu şekilde geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde son 3'er ilmeğimiz kaldı. Yine bunları da aynı şekilde keseceğiz. Böyle ikinciyi ilkin içinden geçiriyorum. Tığımdakileri topladım. Bakın burada son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da alıyorum. Yine ikinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. 2 ilmeği topluyorum. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce hanımlar ipimizi de bir gizleyelim. Bu şekilde. Ucunu hanımlar bütün patiğimizin içindeki bütün böyle ipuçlarını ilmek aralarından geçirerek gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen topuğumuza bakalım bir de bakın. Belli belirsiz, çok şık, çok düzgün, muntazam duruyor. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Bir de bazen soruluyor bir ip yetiyor mu diye. Bakın hanımlar bir tam ipten başlamıştım. Bu kadar ipimde kaldı. Yani aynı patikten bir çift daha çıkar. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Hem çeyiz için uygun. Hem de bazen böyle koyu renkli modeller de istiyorsunuz benden. Hani niye siyah işte lacivert tonlarında çalışmıyorsunuz diye. Videoda çok net olmadığı için ama ben de gerçekten bu renkleri seviyorum. Galiba biraz da yaşlandım. Gözlerim koyu rengi pek görmüyor. Evet hemen modelimize bakalım şimdi manken ayağımızda. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da böyle gördüğünüz gibi esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Şiş işi patikler devamlı esnek olur hanımlar. Avantajı da bu. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.